2 günde 30 liraya 30 lira 99 kuruşa nasıl bir kadro ortaya çıktı? Luis Roman'ı seçtik. Onayla dedik. Merhaba arkadaşlar, PES Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. 2 günde hesap fulleme gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Geçen hafta biz sıfırdan bir hesap oluşturup 2 günde, hatta 36-38 saat gibi, 36 saat olabilir, 36 saatte bir hesap fulleme gerçekleştirmiştik. Ve tüm kadromuz 5 yıldızlı futbolculardan oluşmuştu. 4 yıldızlı bir tane bile isim yoktu. Ve bu sefer dedim ki birazcık daha farklı da olsa yine 2 günde hesap fulleme gerçekleştirelim. Geçen haftaki kadromuzun daha da üstünde bir kolektif güce ulaşabilecek miyiz? Bu sefer şunu yapalım istiyorum. Az biraz da olsa e-futbol parası satın alalım. 0 TL ile değil. 30-31 liraya en uyguna satılan e-futbol parası var ya, onu alaraktan 2 günde hesap fulleme nasıl gerçekleştirebiliriz? Geçen haftakinden daha güçlü bir kadro ortaya çıkarabilir miyiz? Onun bir denemesini gerçekleştireceğiz. Hemen hesabımızı oluşturmaya başlayalım. Ülkeyi ben Amerika bölgesinden bir ülke seçerek başlayacağım. 50 futbol parası daha fazla verilmekte. O 50 futbol parası bile maç biletinde bir yerlerde işimize yaramakta. O yüzden Brezilya seçelim. Amerika'da bazı ülkeleri seçtiğimizde 50 futbol paralık görevlerde alacağımız var. O 50 futbol parası için seçtim. Bugün hesap açmak için de kritik günlerden bir tanesi arkadaşlar. Günü ve saati de göstereyim. Bugün çarşamba günü. 5 Haziran çarşamba akşamındayız ve saatimiz 18 diyelim. 6 itibariyle başladık. 48 saat süremiz var. 48 saatte olmadan artık her şeyi tamamlayacağız ve 48 saatte çok güçlü bir kadro ortaya çıkarmaya çalışacağız. 2 tane kampanyanın da son saatlerindeyiz. 2 kampanyanın da hediyelerini alacağız arkadaşlar. Şu anki bazı paketlerden de açılımlar gerçekleştirelim. Gün bitmeden Perşembe günü artık yeni paketler gelecek. Yeni hesap açıldığı için de klasik hediyelerimiz, fakat bu kampanya bitti. Sadece biz bir tane ücretsiz açma hakkı elde edeceğiz. Görevlerden ama çok fazla ücretsiz açma hakkı alabiliyoruz. Çok düşük seviyeli de olsa bir oyuncu kartı, Atalanta'dan ücretsiz açma hakkı, ama etkinliklerden de yine Atalanta futbolcularından 2 tane ücretsiz açma hakkı verilmekte. Görevlerden ilk açılan hesaplara verilen bu ücretsiz açma haklarını alalım. Buradaki tüm etkinlikleri hemen birkaç saat içerisinde tamamlayalım ve kadromuzun ilk haline bakalım. Daha sonrasında 48 saatte olmadan son saatlerde 2 günün sonunda en güçlü, en iyi hale getirmeye çalışacağız. Yaklaşık 3-4 saat oldu arkadaşlar ve bazı etkinlikleri tamamladım. Paketler gitmeden önce de paket açılımlarını gerçekleştirelim. Kadromuzun ilk saatleri itibariyle bir haline bakalım istiyorum. Burada tamamladığım etkinlikler var. Henüz daha tamamlamadıklarım var. Onları da tamamlayacağım. Önemlileri hemen bitirmeye çalıştım. Ve şu ana kadar neler kazandık? 33 tane hediye kutusunu alacağımız var. Onları aldığımızda ücretsiz açma haklarımız var. Görevlerden de çok fazla ücretsiz açma hakkı kazanacağız. Başlangıç görevlerinde buradakileri de alalım. Antrenörler, GP, 5 yıldızlı oyuncu bizler için çok önemli. Minimum 97'lik futbolcu çıkarırsak harika olur. Başlangıç görevleri 2'den de alacaklarımız var. Bunları da toplayalım. Paket açılımlarına geçmeden önce e-futbol parası satın alalım arkadaşlar. Bu sefer e-futbol parası alarak başlayacağız. Bu kısımda 36 tane alacağımız var ve sayılı saatler kaldı. 7 saat, 7,5 saat süresi var. Tümünü al diyelim. Fakat almadıklarım da var. Bunları da 7,5 saat içerisinde almaya çalışacağım arkadaşlar. Eğer iyi futbolcular çıkaramazsak. Buradan da 50 futbol paramızı özellikle alalım. Yanında az DP, az GP. Ama 50 futbol parası bizler için kıymetli. Buradan da birazcık GP'leri toplayacağız. Şu an 344.000 GP'miz var. 300 e-futbol parası. Daha e-futbol parası veren etkinlikleri de oynamadım. Onları da oynayacağız arkadaşlar. Ve mağazaya geliyoruz. Bu sefer e-futbol parası alarak başlayacağız. 30 lira 99 kuruşa 2 günde nasıl kadro oluşturabiliriz? Hemen alalım. 260 e-futbol parasını satın aldık arkadaşlar. 30 lira 99 kuruşa ve şu an 560 e-futbol paramız bulunuyor. Hemen maç biletinin de kilitlerini açalım bu arada arkadaşlar. Şu ana kadar 19 tane de maç oynamışız. İndirim olduğu için orta tarafı 125'i açıyoruz. Fakat bize 200 e-futbol parasını geri verecek oyun. Aşağı tarafı da 250 futbol parasını açıyoruz. 300 bize geri verecek. Aslında harcadığımızdan daha fazlasını geri almış olacağız. Şimdi de 250'yi açtık. 100 seviyeli Saliba, 99 seviyeli de Diaby. Kadro gücümüzü arttıracak 2 tane de futbolcuyu buradan kadromuza kattık. 33 tane hediye kutusunda alacağımız var. Adaylı sözleşmelerimizi de hatta biraz şimdi kullanmaya da başlayabiliriz. 2 tane de önemli futbolcu. 45 tane ücretsiz açma hakkımız bulunuyor. 2 tane burada var ve 5 yıldızlı oyuncular. Bunlar bizler için önemli. 2 günde çok fazla futbolcumuz olmuyor yüksek seviyeli. Ben de istiyorum ki kadromuzda herkes 5 yıldızlı olsun ve olabildiğince yüksek seviyeli. Şimdi 5 yıldızlar bizler için çok önemli, değerli isimler ama yükseklerden gelsin.
Real Madrid beyaz forma. Oo çok iyi. Vinicius Junior geldi arkadaşlar. En yüksek seviyeli oyunculardan bir tanesini çıkardık. Mükemmel oldu. Uzun süre sonra böyle yüksek seviyeli isim çıkarıyoruz. Mbappe yeni Real Madrid'li. Tabi oyunda hala Paris Saint-Germain'de ama çok yakışır şu kadroya. Atla diyelim. Son geldi. Son da iyidir. Fullleyebileceğimiz bir isim aslında. Bence çok güzel 2 tane isim çıkardık. Renkli kart gibi normal kartlar. Şimdi bizi yoracak ama bir yandan da mutlu edecek olan tarafa geçiyoruz. 43 tane bedava açma hakkımız var. Burası önemli. Burada da 3 tane Atalanta'dan oyuncu çıkaracağız. Bu Atalanta tarafını bir aradan çıkaralım arkadaşlar. Burada Lookman var. Önemli isimler var. Kadromuzda bulunacaklar. Bir an dedim şimdi bir hafta hesap fullleme olsa belki yolun sonunda kadromuzda bulunmayabilirler ama 3 günde fullleyip bir ilk 11 ya da yedeklerde kullanacağız kendilerine. Lookman gelse. Scamacca geldi. Yani Ketelere de olabilir. Scalvini geldi. Bence bu da iyi. Stoper futbolcusu. Atla dedik. Lookman'ı çıkaramadık. Keşke Lookman da gelseydi. Ketelere de önemli bir isim. Güzel bir isim çıkardık. Şimdi arkadaşlar önemli olan tarafa geliyoruz. Bedava epik çıkarmaya çalışacağız. 50 tane futbolcu var. Şimdilik 39 tane açma hakkımız bulunuyor. Fakat hala ücretsiz açma hakları görevlerde bulunmakta. 7,5 saatimiz daha var. Eğer çıkarırsak güzel olur. Çıkaramazsak ben oradakileri de alacağım ve buradaki tüm futbolcuları çıkarmaya çalışacağım. Umarız 4 tane kartı da 3 PES 2020 kartı bir de Epic'e 39 açılıma çıkarırız. Hemen bunları açmaya başlayalım. Tek tek açıyoruz. Keşke toplu bir açılım olsaydı. İlkinde kırmızı kart geldi. Çok iyi başladık. Hesap şanslı aslında. Normal kart açılımları da güzeldi. Vinicius Junior'ı sonu çıkarmak kolay değil. Buradan da tek attı. İkinci kırmızı kart futbolcumuz da geldi arkadaşlar. Alphonso Davies. Kaç tane açma hakkımız kaldı ücretsiz? 30 tane. Daha çok fazla ücretsiz açma hakkımız var. Epic futbolcu geliyor arkadaşlar. Aslında güzel açılımlar oluyor. 2 tane kırmızıyı çıkardık. Şimdi de bir de Epic geliyor. Erkenden çıkardık. Kaç tane daha ücretsiz açma hakkımız var? Bir tane PES 2020 kartı kaldı. Onu da çıkarırsak tamamdır bizim işimiz. Kalan ücretsiz açma hakkına baktığımızda daha geride 22 tane açılım var. Bence şu ana kadar paket açılımları güzel. Böyle de devam edersek 2 günde güçlü bir kadro ortaya çıkarabiliriz. Son bir tane açma hakkımız kaldı arkadaşlar ve içeride bir tane PES 2020 kartı var. Luka Modric, bir o gelmedi. Keşke çıkarabilsek. Gelmezse yine ücretsiz açma hakkını görevlerden kazanabiliyoruz. Olmadı öyle yapacağız. Bir sonraki gün final gününde çıkarabiliriz. Bu son açma hakkımız. Ya şuraya kadar çok güzel geldik. Epic'i çıkardık. 2 tane PES 2020 kartını çıkardık. Ama Luka Modric'e çıkaramadık. Bir yandan da telefonun şarjı bitmek üzere arkadaşlar. %7 falan diyor. Şarj aletini de taktım ama kablo çok uzamıyor. Kolumu şöyle uzataraktan telefonu tutmaya çalışıyorum. Şarj bitmeden kadromuzu bir tamamlamaya çalışalım. Player of the Week'ten şimdi bir tane ücretsiz açılım hakkımızı kullanalım. İçeriye baktığımızda güzel futbolcular var. Aslında para bile harcanabilir bu paketten. Ama biz son gün bekleyelim. Yarın gelecek paket umarız güzel bir paket olur. Oradan açarız arkadaşlar. Buradan sadece ücretsiz açma hakkını kullanalım. 99 seviyeli Nico Williams var. Kaleci Ter Stegen gelirse harika olur. Çok yüksek seviyeli bir kaleci. Atlamayayım. Atlayıp hızlı geçecektim ama bir bakalım. Nico Williams. Kırmızı. Yok ben uzaktan tutuyorum arkadaşlar, göremedim ama çok da güzel bir isim geldi, Ter Stegen. Ben formayı kırmızı olarak gördüm. Tamam dedim Nico Williams geliyor. Nico olmadı ama çok güzel bir kaleci çıkardık. Artık kaleci derdimiz yok. Ter Stegen güçlendiricisiz çok yüksek seviyeli bir isim. Aslında bu paketten devam edilir ama yarın gelecek Player of the Week'ini görelim arkadaşlar. Lig maçları bitti. Bakalım Konami yarın nasıl bir paket getirecek. Umarım yüksek seviyeli isimler olur. Ben burada biraz riske gireceğim. Yarın gelecek paketi bekleyeceğim. Şuradan da bir Rüdiger'i alalım mı arkadaşlar? Şimdilik almayalım. Yarın pat bir pakette Rüdiger falan olur. Onu çıkarırız. Boşu boşuna adaylı sözleşmemizi kullanmayalım. Şimdilik kadromuz bu şekilde. Neredeyse rengarenk kadroyu oluşturmak üzereyiz. Diaby'miz var. Onu da bir kenara atarsak ilk 11'de. Kenarda renklimiz yok. 2 günde hesap fullememizde en önemli kısma geldik arkadaşlar. Artık 48 saatin dolmasına az bir zaman kaldı. Şimdi hesap güçlendirmemizi gerçekleştireceğiz. Tarih ve saati göstereyim. 7 Haziran Cuma günü 17.17. Az bir vaktimiz kaldı ama yapılacak her şeyi ben tamamladım. Şöyle kötü bir durum var arkadaşlar. Aslında güzel olan taraf şu. Şu an Şampiyonlar Ligi paketi var.
İçeride çok yüksek seviyeli futbolcular da var, düşük seviyeliler de var ama yukarıdaki isimler muhteşem. Ne kadar çok çıkarırsak kadro gücümüzü o kadar arttırır. Fakat bu paketteki iki isim bizim kadromuzda var. Vinicius Junior'ın normal kartını çıkardık. Ben çok sevinmiştim o geldiğine. Bir de kaleci Ter Stegen. O da bizde bulunuyor. Şimdi korkuyorum bu iki ismi buradan çıkarırız diye. Kadromuzun haline baktığımızda oyun planı diyelim bu şekilde. Ben Saliba ve Beckenbauer'u da fullledim. Geriye kalan antrenörlerimize bakalım. Diğerlerini harcamadım. Şu an bu kadar antrenörümüz var fakat daha toplayacaklarımız da bulunuyor. Kaleci Ter Stegen'i ve Vinicius Junior'ı çıkarırsak, hadi diyelim Vinicius Junior'ın kartı o daha yüksek. Ter Stegen'i bir daha çıkarırsak üzülürüm. Hatta Vinicius bile gelmesin arkadaşlar. Farklı bir futbolcu çıkaralım. Futbol paralarımız boşa gitmesin. Çok da fazla para yok ama neler var bir toplayalım. 685'e geldik. Başka var mı acaba içeride? Oo, 835 oldu. Çok iyi. Görevlerden de alacaklarımızı bir toplayalım. Başlangıç görevleri 2 demekte. Buradan da yüzümüzü aldık. Başka kalmadı. 935. Biz bir süre daha biriktirsek arkadaşlar Messi paketini alacakmışız. Az kaldı Messi paketine. 600 futbol parası topladığımızda şimdi gelecek kampanyalarla birlikte bu ay büyük ihtimalle Messi paketine kadar biriktirebilirdik. Hedef kısmında 24 demekte. Buradan da birazcık GP toplayacağız. Ama GP'miz çok fazla olmadı. Menajer alacağız. Bir ya da iki tane futbolcu alabiliriz. 13 tane ücretsiz açma hakkımız var. Ben kadroyu komple 5 yıldızlardan oluşturmak istiyorum. Yaparız galiba. Çok da kötü açılımlar olmazsa full 5 yıldızlı olacak gibi. Ve ne kadar çok renkli kart olursa o kadar da kadro gücümüz yüksek olur. Şu normal kartlar da Vinicius gibi yüksek seviyeli gelmeli. Bir Bellingham gelir mi? Ya Vitinha geldi. Şuradan da bir Bellingham'ı ya da o tarz Kevin De Bruyne'yi keşke çıkarabilseydik orta sahaya. 12 tane ücretsiz açma hakkımız burada var arkadaşlar. Adaylı sözleşmelerimiz çok fazla. Ben maç biletinde 100 maçı da tamamladım. Oradan kazanacağımız her şeyi kazandık. Buralardan açılım yapamayacağız. AFC'de Ronaldo var ama düşük seviyeli isimler de var. Şimdi buradan daha açma hakkımız bulunuyor. 11 tane. İçeride Luka Modric kalmış. 11 tane futbolcu var. 11 tane ücretsiz açma hakkımız. Öncelikle burayı bitirelim. Luka Modric'i buradan alalım. Tüm haklarımızı kullanalım arkadaşlar. Şundan dolayı buradaki tüm futbolcuları daha sonra sileceğim, antrenöre dönüştüreceğim. GP ve antrenör kazanmamız lazım. 4 tane ücretsiz açma hakkımız var. Bu kadar da olmaz. Luka Modric ne kadar sona kaldı? Hesap bu konuda burada şanssız ama Player of the Week'te şov yapsa tüm paramızı orada harcayabiliriz arkadaşlar da bu kadar da olmaz ama alt tarafı bir tane PES 2020 kartı. 3 tane açma hakkımız var. Şu an gelebilir ama. Üstü şöyle rengarenk yandı. İçi beyaz yanıyor. Yine de olmadı. Son 2. Sona mı kalacak yoksa şimdi gelecek mi? Bari sona kalmasın. Sıfırlar, bir daha şansımızı deneriz. Üstü yine rengarenk, içi beyaz. Sona kaldı. Luka Modric en sona kaldı. Hesap burada çok şanssız. Ama dediğim gibi Player of the Week'te belki şansı döner arkadaşlar. En güzellerini çıkarırız. Luka Modric'i şimdi çıkaracağız. Tam 11 tane ücretsiz hakkımız vardı. Ve bitiriyoruz. Buradan 4 tane 5 yıldızlı oyuncu hem de rengarenk. Bir tanesi epik. Kadromuza katmış olduk. Diğerlerini silip antrenöre dönüştüreceğiz. Şimdi 9 tane açma hakkımız bulunuyor arkadaşlar paramızla. Buralardan açamayız çünkü çok düşük seviyeli isimler var. Şampiyonlar Ligi'nde 33 tane isim bulunuyor. Böyle paketler de var. Burada da aslında yüksek seviyeli isimler var fakat düşük seviyeli futbolcular da var. Erling Haaland'lı, Van Dijk'li, Enzo Fernandez'li İngiltere paketi. Bu diğer paketler. Ama eğer güzel açılımlar gerçekleştirirsek burada çok güzel futbolcular var. Hep 5 yıldızlı çıkarmamız lazım. 4 yıldızlı 1, 2, 3, 4 tane var. 29 tane 5 yıldızlı bulunuyor. 5 yıldızlar içerisinde ama 92'likler de var. Şu yukarılardan çıkarmalıyız. Ter Stegen'le Vinicius da gelmemeli. Yani öyle bir şey ki 4 yıldızlı gelmemeli. Vinicius'la Ter Stegen de elimizde olduğu için çıkarmamalıyız. Zor bir şey olacak. Biz biraz buradan açalım arkadaşlar. Ücretsize kim gelecek? Hani Vinicius gelirse biraz daha yüksek seviyeli ama Ter Stegen kesinlikle gelmesin. Bir de Ter Stegen'e tek atıyormuşuz. Yok, İtalya Ligi. Barella geldi. Çok iyi. Barella yüksek seviyelidir arkadaşlar. Hem de güzel bir futbolcu. 95 seviyeli Barella.
O Epic pakette çok kötü açılımlar oldu. Buraya harika başladık. Şimdi e-futbol parası harcayarak başlayacağız. Çok güzel bir paket var ama uzun süre sonra böyle bir paket geldi bu serimizde. Bir haftada, bir günde, bir ayda hesap fullemeler yapardık. Böyle bir paket yoktu. Ama önemli olan güzel açılımlar gerçekleştirmek. İşte Ter Stegen geldi. Aslında güzel futbolcu da elimizde vardı arkadaşlar. Yoksa var ya harika paket açılımları oldu. Param boşa gitti gibi bir şey. Yüze futbol parası boşa gitti. Ter Stegen'den şu an 2 tane bulunuyor elimizde. Keşke bir önceki paketten Ter Stegen değil de diğer futbolcu gelseydi. Elimizdeki bir Vinicius kaldı. Hani o gelirse en azından buradaki yüksek seviyeli. Tek gelmesin dediğimiz ismi çıkardık arada. Şimdi de Akanji geldi. Birazcık seviyemiz düştü arkadaşlar. 2 tane 95'likten sonra bir tane 93'lük. Şu ana kadar 4 yıldızlı gelmedi. Dedim şimdi gelmese. Bir Real Madrid forması görsek Rodrigo var orada. Vinicius'a gitme yapma ya. Kopenhag'a gittik. En düşük seviyeli isim geldi. Bu çok kötü oldu. Ter Stegen işimize yaramadı. Bu futbolcu da düşük seviyeli. 2 tane futbolcuyu eledik kafadan. Umarız şu diğer 4 yıldızlar gelmez arkadaşlar. Bu arada ilk 8 futbolcudan hiç kimseye de çıkaramamışız ama. Kaleci Donnarumma keşke Ter Stegen'in yerine gelseydi. Rodrigo gelse iyi olur. Burada Rafael var. Şu ilk 8'den Vinicius hariç diğerlerini çıkarmamız gerekiyor. Daha paramız var ama. Bu kritik bir açılım. Yukarılara gitmemiz lazım. Milan forması yok, İspanya. Griezmann geldi arkadaşlar. Çok iyi. Bu Griezmann'ın bir de göbek kartı. Harika oldu. Birçok yerde de oynayabilmekte. Göbekte, ofansif orta saha, GF, açık, santrafor, joker bir futbolcu. Şimdi kaç paramız var? 535. İçeride 28 tane isim bulunuyor. Bence bütün hepsini burada kullanalım. Çok güzel futbolcular var. Düşükler de var ama yani yüksekler gelir diye düşünüyorum. Şu 5 tanenin 4'ünde bile yüksekleri çıkarsak bayağı başarılı oluruz. 5 yıldızlı bir isim. İngiltere'li. Çok iyi, Saka geldi arkadaşlar. Harika bir isim çıkardık. Birçok yerde oynuyor. Sol bekte, sol kanat, sol açık, sağ açık, sağ kanat. Hem de seviyesi çok yüksek. İlk sıradaki ismi çıkardık. 4 tane açılım hakkımız kaldı. 27 tane daha isim var. Çok fazla. Jesus'u bir çıkarabilir. Aslında Musiala da var burada. Rafael, Rodrigo. Çok önemli isimler. İlk 8'den kimseyi çıkaramadık dedik. Pat 2 tane geldi. Şimdi devam edebilir miyiz yine yukarılardan? Ya Rafael Leao da keşke gelse. Ama Rodrigo da olur. Sağda kullanırız kendisini. Real Madrid'e gittik. 11 numara Rodrigo. Bir an korktum, dedim Vinicius falan gelir. Rodrigo'yu çıkardık. Bu çok güzel oldu. Solda Vinicius Junior'umuz var. Sağda da Rodrigo oldu şimdi. Son 3 açılımımız harika arkadaşlar. 2 tane kullanmayacağımız oyuncu geldi ama şansımız sonradan döndü. İnşallah böyle de devam eder. 4 yıldızlı gelme dedik, pat geldi. Geçen de böyle olmuştu. Şu gelmedi, gelmesin dedik, pat gelmişti. Güzel konuşalım, güzel gelsin diyelim. Hadi be Rafael. İtalya Ligi. Ya bu futbolcu 4 yıldızlıdır. 4 yıldızlı isim geldi. Ben 4 yıldızları kadroya almak istemiyorum. Yedeklere bile almak istemiyorum. Ne güzel 3 tane harika futbolcu çıkardıktan sonra şimdi kötü bir isim geldi. 2 tane açma hakkımız var. Rafael'i çıkaramadık. Jesus'u çıkaramadık. Ama hala şuralarda orta sırada bayağı gelmeyen var. Mesela Kamavinga, Foden da olur aslında. Yani Kamavinga, Foden, şu 94'lükler yukarıya doğru da çıkabiliriz. Aşağılara inmemek gerekiyor. İkinci de bastık. Artık sona yaklaşıyoruz. Son bir açılım hakkımız kaldı. Çok kritik. Olamaz. Buradan gelecek futbolcu yüksek seviyeli olmayacak arkadaşlar. 92 5 yıldızlı mı? En azından 5 yıldızlı. Ama yüksek seviyeli değil. Kaldı son hakkımız. Finali iyi yapsak. Yani Musiala gelse bunları telafi ederiz. Çünkü seviyesi yüksek. O farkı kapatırdı. Kesinlikle Musiala'yı çıkarmamız lazım. Şu sonda bir Musiala gelirse kolektif gücümüzü bayağı bir arttıracak.
Olmadı hani 95 Jesus olur. Rafael olur. En kötü 94'lükler. Biz kimleri saydık? Kim geldi? Buruma geldi. Buruma'nın bu kartı 92'lik miydi acaba? 92'lik. En azından 5 yıldızdı ama ya bir ara çok güzeldik arkadaşlar. Hep böyle yüksekleri verdi. Şimdi de düşüklere doğru indik. Finali de en azından 5 yıldızlı bir oyuncuyla yaptık. Adaylı sözleşmelerimiz çok fazla. Fakat antrenör fazla yok elimizde arkadaşlar. Süper Lig paketinden alımlar yapabiliriz. Ben sadece Rüdiger'i alsam buradan. Çünkü çok yüksek seviyeli bir isim. Diğer adaylı sözleşmeleri belki bizim ligimiz tarafından da kullanabiliriz. Antrenör durumuna bakarız. Elimizdeki antrenörler eğer bitecek gibi ise bizim Süper Lig paketinden 3 tane 5 yıldızı bulunuyor. Onları alabilir. Paramızı harcamadan önce de menajeri aradan çıkaralım ve Luis Roman'ı alalım. Kalan paramızla da biraz da oyuncu satarız. 2 tane şöyle bir 170 binlik oyuncu rahatlıkla alabiliriz. 5 yıldızlı futbolcu en kötü marketten 2 tane alırız. Cavani, Jetson, Sanchez, Torreira, ülkemizden de isimler. Kurunic, Otamendi, Suarez, Tadic. Sterling'i silelim. O da 4 yıldızlıydı. Luke Shaw'u da silelim. Robertson kalsın. Buraya kadar geldik. Şu 4 yıldızlar da hiç hoş olmadı ama serbest bırak dediğimizde 63.000 GP. Çok fazla GP değil. Az da olsa antrenör kazandık. Ve şimdi görevlerden de alacaklarımız vardır arkadaşlar. Bir son GP'mize bakalım. 2 tane görevlerden alacağımız var. 400.000'e yuvarlarız biz bunu. 403.000 GP. 2 tane 200.000'lik güzel futbolcu alabiliriz. Kadromuza da bakalım. Şu an kadromuzun hali bu şekilde. 4 yıldızlı isimler de var. Kenarda Alphonso Davies de bulunuyor. Mesela şu futbolcuyu çıkaralım. Sola çekelim. Şu futbolcu da 4 yıldızlıydı. Onu da kadrodan çıkarmamız lazım. İlk 11'de başka 4 yıldızlı yok. Hatta şöyle bir Rüdiger'i biz buraya bir atalım arkadaşlar. Kenara tüm 5 yıldızları çektim ben arkadaşlar. 3 tane 5 yıldızlı olmayan isim var. 2 tanesi takımsız olan oyunun hediye ettiği. Bir tane de o Kopenhag'lı futbolcu. 3 tane bizim 5 yıldızlı isim almamız lazım. İlk 11'e de bakıyorum gözümden kaçan olmasın. Adaylı sözleşmelerimize ya da marketten oyuncu alabiliriz. Kenarda bu isimler var. Yaktı bizi Ter Stegen. Keşke gelmeseydi. Onun yerine bir 94'lük 95'lik isim çıkarsak bambaşka olacaktı. Şu an bile kadromuz iyi. Hatta oyuncuların antrenör derdi de yok arkadaşlar. Doğru biz Player of the Week'ten oyuncuları çıkardık. Çoğu antrenörlü. Rüdiger'i bir fulleyecek olsak ne kadar antrenör... Oo çok iyi. Antrenör derdimiz yok arkadaşlar. O kadar fazla. Yetecektir rahatlıkla. Bir eldekileri bir fullleyelim arkadaşlar. Kalan antrenörümüze göre adaylı sözleşmemizi kullanırız ve marketten oyuncu alırız. Oyuncuları fullledim arkadaşlar. Kalan antrenörlere bakalım. Bu kadar antrenörümüz var. 4000'likten 38 tane bulunuyor. Yaklaşık bir 15 tane gittiğini düşünsek 2 tane futbolcuyu fullleriz. Binliklerimiz de var. 4000'liklerimizden kalanlar, binlikler desek bunların hepsiyle 4 tane futbolcu fulllenebilir. Tüm bu antrenörlerimizle 4 isim fullleyebiliriz. Ona göre oyuncular alabiliriz adaylı sözleşmemize, GP'mize. Bu Robertson 4 yıldızlı arkadaşlar. Olmadı biz bir satsak. Yani çok az GP veriyor. 7900. Satalım gitsin. Sol bekte bir sıkıntımız yok. 412.000 GP'miz bulunuyor. Bir 420.000 oralara gelsek ona göre de oyuncu alabiliriz. Marketten GP'li oyuncu almadan önce adaylı sözleşmelere burada 2 tane 97'lik isim var. Onları alalım arkadaşlar. Diğerleri 96 ve düşük seviyeliydi. Adingra 97'ye kadar çıkıyordu. 93'ten 97'ye atlaması lazım. Adingra'yı aldık. Okafor var. O da 97'ye kadar çıkıyordu. 94'ten 97'ye atlıyordu olabilir. Okafor'u da alalım. Bir tane 5 yıldızımız kalıyor. Onu da Süper Lig paketinden kullanırız. Aldığımız futbolcuları hemen sileceğiz. Ne kadar GP verecek? 56.000 GP. Çok iyi. Hatta biraz fazla bile olacak ama silelim gitsin. Serbest bırak dedik. 468.000 GP'miz var. Görevlerden de az bir şey verecek gibi. 2000 GP falan daha da fazla alırız. 2 tane varmış. 5000'lik var. 470.000 GP. Marketten 3 tane futbolcu da alırız almasına da biz bu kadar futbolcuyu fullleyemeyeceğiz. İşin kötü tarafı da o. Aldıklarımızı bir fullleyelim. Sonra kalan antrenörlere göre marketten futbolcu alırız. 3 tane isme eğer yeterse antrenörümüz 3 tane futbolcu alabiliriz. 150.000'liklerden.
Şu an 2 tane oyuncu fullleyecek kadar antrenörümüz var diyebiliriz. Yani marketten 2 tane isim alabiliriz. Otomatik seç istatistiğe göre bir diyelim. Kenarda 5 yıldızlımız var mı? Yok. Buraya baktığımız zaman bir tane şu futbolcumuz var 5 yıldızlı olmayan. Gerisi 5 yıldızlı mı? Evet, 5 yıldızlı galiba. Şu futbolcumuz da 5 yıldızlıydı. Ama düşük seviyeli. Şimdi biz marketten bir tane çok yüksek seviyeli isim alabiliriz. Ya da 2-3 tane düşük seviyeli futbolcu da alabiliriz. Ama fullleyemeyeceğiz. O kadar antrenörümüz yok. 473.000 GP'miz bulunuyor. Marketten biz GP'lerimizle bir tane mesela Mbappe alabiliriz. Alırız, fulleriz, kenara koyarız. Yüksek seviyeli mi? Yüksek seviyeli. Bellingham'ı alamıyoruz. Ya da şu aşağılardan bir isim alsak. Mesela inelim. Burada De Jong var. 180.000 GP ve 97'ye kadar çıkıyordu. Geçen biz bir hesabımızda şey yapmıştık. Guardiola'yı almıştık. Sonra Arsenal takımından sol kanat futbolcusunu almıştık. Martinelli. Buradaki oyuncular da iyi. Martinelli, Gvardiol, Enzo Fernandez, bunlar da 97'ye çıkan isimler. Şu üçlüyü alsak 3 tane 97'lik futbolcumuz olur arkadaşlar. Ya da böyle yapacağız. 3 tane 97'lik alsak anca 2 tanesini fullleyebiliriz. Bir tanesi kenarda durur. Kadroya alamayız ama üçü de güzel futbolcu. Ben bir Gvardiol'u alayım. Savunmada ekstra bir oyuncu olur. Sol bekte de kullanabiliyoruz. Stoperde de kullanabiliriz. Martinelli'yi alalım. O da 97'ye kadar çıkıyor. Kenarda 173.000 GP'miz var. Biz 150.000'likten bir tane daha alalım arkadaşlar. Şimdi bazı isimler Şampiyonlar Ligi Player of the Week'inde de yer alıyor. Olur da açma şansımız olur. Bir daha açarız çıkar diye. Orada olmayan isimleri alayım istiyorum. Enzo Fernandez orada yok. 150.000 GP'ye aldık. Şimdilik antrenörümüz yok. Fullleyecek kadar. Dursun bir kenarda. Belki oyuncu alır satarız. İki arada bir denedeyim arkadaşlar. Adaylı sözleşmelerimizde oyuncu alıp satsak belki fullleme şansımız olur ama tüm adaylı sözleşmelerinde öyle boş harcamak da istemiyorum. Şimdi bu pakette Süper Lig futbolcuları antrenörlü geliyor. Tadic 93'ten 96'ya kadar çıkmakta. Zaha 92'den 96'ya çıkıyor. 4 seviye alıyor. Tadic 3 seviye artış göstermekte. İlk seviyesi yüksek olduğu için ama ben Tadic'i alayım arkadaşlar. 93'lük bir isim. Görevlerden alacağımız var. Keşke antrenör verse. Kontrol et. GP. Martinelli de bu kadar antrenör istedi. Geriye 27.000'lik antrenörümüz kaldı. Bir futbolcuyu ne yazık ki fullleyemiyoruz. Yani aldık ama aslında Ter Stegen'i satabiliriz. 10.000 DP verir. O düşük yıldızları da satabiliriz. Onayla diyelim. Bir bakalım şu Ter Stegen'i satsak şampiyonlar 10.000 DP verir. 2 tane de 4 yıldızlığımız var. Bunlara da yüze futbol parası verdik. İnsan satmaya da kıyamıyor. Onları da satsak birazcık daha antrenör kazanırız. Belki Enzo Fernandez'i fullleme noktasına gelebiliriz. Full bastığımız zaman arkadaşlar 38'de 25'te kaldı. Bir kadromuza bakalım arkadaşlar. Olmadı. Kullanmayacağımız bazı oyuncuları siler. Enzo'yu fulllemeye çalışırız. Şimdi tekrardan otomatik seç diyelim biz. İstatistiğe göre 2721 yaptı. Kadro dışında Gvardiol var. Bence onu biz kadroya alalım. Kaleci varmış kenarda. Onu bir çıkaralım. Gvardiol'u aldık. En yüksekler galiba kadroda. Şöyle baktığım zaman şu 92'likler var ya arkadaşlar. Bunlardan herhangi biri kenardakilerden yüksek seviyeli ise değiştiririz. Şu an kadromuzun bir maksimum gücüne bakacağız. Kenardaki isimlerimiz bunlar. Gözümüzden kaçan fullemediğimiz isim olmasın. Tamamdır. Şu an kadromuzun gücü 2740. Sizce kaç kolektif güce çıkarız arkadaşlar? Menajerimizi değiştireceğiz. 88'lik menajere geçeceğiz. Şu anki menajerimiz 50'lik menajer. Takım oyun tarzını top çevirme yaptık. Benim hedefim tüm kadroyu 5 yıldızlı oyuncularla doldurmaktı. Doldurduk mu? Doldurduk. Geçen hafta çok zorlanmıştık. Şimdi kenarda futbolcularımız var. Antrenör de yetmedi. O kadar da Player of the Week'ten açılım gerçekleştirdik. Enzo Fernandez'imiz bir yarım kaldı. Renkli kartlarımız yüksek seviyeli. Normal kartlarımızda da yüksek seviyeli futbolcular var. Vinicius olsun. Kenarda Son olsun. Martinelli bizim aldıklarımız 97. Bu kadro.
kaç kolektif güce çıkmıştır? Geçen haftakini hatırlayamadım ama şimdi bir 300 koysak üstüne 3040 olur. Ama 3040 da fazla mı olur? Ben 3030 ile 3040 arasındayım arkadaşlar. 3040 çok mu acaba yüksek olur? 3030'u da geçmişizdir diye düşünüyorum. İkisinin arasında bir değer söyleyeyim. Ama 40'a yaklaşmayayım. 30'a yaklaşayım ben. 3034 olsun. İstanbul'un plaka kodu 34 ile tamamlayayım ben arkadaşlar. Ben 3034 dedim. Umarım fazla da söylememişizdir ama güzel bir kadro arkadaşlar. Renkli kartlarımız fazla. 102 epiğimiz var. 199, 98, 97 bayağı yüksek seviyeli futbolcular var. Ben 3034 dedim. Siz de tahminde bulunduysanız şimdi menajerimizi değiştiriyoruz. Menajeri değiştir dedik. 2 günde 30 liraya 30 lira 99 kuruşa nasıl bir kadro ortaya çıktı? Luis Roman'ı seçtik. Onayla dedik. Vay be, ben bu kadar beklemiyordum. 3049. Ben 3040 olmaz dedim. 3034, hatta 30'a yaklaştırdım. Benim beklentimin çok üstünde çıktı bu sefer. Ama daha da arttırabiliriz belki arkadaşlar. Şu 96'lığı çıkarabiliriz. Tadiç de 96. Skamakka da 96. Biz bunu 3050 yapalım be arkadaşlar. Bence yapalım. 2 günlük içinde rekor olur bizler adına. Ne yapalım? Kullanmayacağımız bazı isimleri silmemiz lazım. Şu futbolcularda maksimum 96 mı oluyor? Mesela Bruma'da 96'ya kadar çıkmakta. Bu 92'liğimiz. O da 96. Ama bize 97'lik isim lazım. O yüzden bir şeyleri silmemiz gerekiyor. Menajerimizi değiştirdik. Oradan çok iyi. Buradan da bir şeyler verdi. Harika oldu arkadaşlar. Ben bunu hep unutuyorum. Buradan 30.000 DP aldık. Şimdi biz o Enzo Fernandez'i fullleyebiliriz. Herhangi bir oyuncu satmamıza gerek kalmayacaktır umarım. Hadi be Enzo. Saka'nın kartı çok güzel duruyor ama sol bekte gördüm 100 seviye. Mükemmel duruyor. Hadi Enzo, oyuncu sattırma bize. Adam ne kadar çok. Biz seviyeye bakmadık arkadaşlar. Keşke daha düşük seviyeli bir isim alsaymışız. Pişman oldum. 38'de 33. Bence arkadaşlar kadro gücünü 3050 yapalım. Ondan dolayı biz bir şey oyuncu alıp satabiliriz. 3 yıldızlara biz birkaç tane oyuncu alalım arkadaşlar. Ama hepsini de kullanmayalım. Şurada 3 tane mi alsak? 3 tane 3 yıldızlı alalım. Bir tane 3 yıldızlı hakkım kalsın. İstediğim Süper Lig futbolcusunu en azından alırım. Kadroda tutabilirim. Şu Japon'u da silelim arkadaşlar. Serbest bırak. İstemiyorum ama kaleciyi sileceğiz galiba. 2 tane kalecimiz oldu ya. En son artık onu sileceğiz. Eğer yeterse öyle yaparız arkadaşlar. Şimdilik o yüzlükler kalsın. O Ter Stegen bir işe yarayabilir. 2 tane Ter Stegen'imiz var. Kadroda olmayan Şampiyonlar Ligi Ter Stegen'de. Vay be, 2 günlük hesap fullemede Şampiyonlar Ligi çok yüksek seviyeli bir kaleci siliyoruz. Bayağı da GP verecek. Serbest bırak. Hiç istemiyordum ya. Hiç istemiyordum arkadaşlar ama mecbur kaldık. 2 tane var ama şimdi yeter mi? Hala yetmedi. Hala yetmedi. Görevlerden alacağımız varmış bir tane ama GP verecektir. 5000 GP. Marketten de oyuncu alıp satsak mı? 5 yıldızlı futbolcu alıp satsak 10.000 DP verir. Geriye de az bir şey kalıyor. 10.000 DP. 3 tane 4 yıldızlı mı alsak dedim. Bir tane anlaş diyelim. GP'miz biraz boşa gitti ama Enzo Fernandez'i fulllemek için zorluyoruz tüm şartları. 10.000 DP 4.600 GP verdi. Bu uçlarda biraz ilerleme puanlarım var ya arkadaşlar. Ben bunları şeye basayım. Enzo Fernandez'e azar azar da olsa işimize yarar. Mesela şu santrafora basmış olabiliriz. Az önce bastık galiba. Şu renkli gözlüklü de bir şeylerimiz var mı? Az varmış. Bunları basabiliyorsak arkadaşlar Enzo Fernandez'e yüklemeye çalışalım. 3'er 5'er neler toplayabilirsek. Burada bir defans. Çok iyi, 20 tane var. Bayağı bir varmış. Azar azar yükleyeceğiz. Bence Enzo Fernandez'i artık fulleriz. GP'miz yeter mi bir bakalım. Uzmanlık aktarımı diyelim. O oyuncular bir işe yarayacak. Sattığımızda bir şeyler vermiyorlardı ama uzmanlık aktarımıyla antrenörlerini alalım. 2600 varmış mesela. Ben bunu alayım.
Azar azar da olsa 1600 toplayalım. Gözlüklü de 2450'miz var. Onu da silmek istemiyordum değişik bir kart olduğu için ama en son sileceğiz artık. O kadar isim sildik. Onu da sileriz. Hala kıpırdatamadık seviye anlamında Enzo'yu. Bu futbolcumuzu mecbur sileceğiz. Aslında futbolcu da değil kendisi ama farklı bir kartta 38'de 37 olduk. Kalan antrenörlerimiz yeter mi? Bir üstünü tamamlamaya çalışalım. Seviye antrenmanı 10.000'lik yetti. Belki de 100'lük de kurtaracak bizi arkadaşlar mı? Yok ya, tam 10.000'lik yetiyormuş arkadaşlar. Tam 10.000. Vay be. Enzo Fernandez'i fullledik. Enzo bizi 3050'ye çıkaracak. 2 günde tabi az da olsa parayla başladık. 0 TL ile buraya kadar gelir miydik? Çok iyi açılımlar olsa gelirdik. Çünkü burada da boşa açtıklarımız var. Ter Stegen geldi. Sonra 2 tane 4 yıldızlı geldi. Harika açılımlar olması lazım 0 TL ile bu noktaya gelebilmek için. Herhangi bir kaleciliğe basmadı. İlerle dedik. Enzo Fernandez 97 idi. Bir de pat kalıyormuş 96'da. Tadic'e de o kadar 5 yıldızlı verdik. Var onu çıkarmayalım. 3050 kolektif güce ulaştık arkadaşlar. Sadece 2 günde çok da güzel açılımlar oldu ama. 30 lira 99 kuruşa ulaştığımız kadro bu şekilde ama en yüksekleri kadroya alayım istiyorum. 96'lık futbolcu kadromuzda bulunmasın. Beckenbauer'a basabiliyor muyuz sağ bek? Yok. Biz en iyisi bir Saliba'ya. Pozisyon antrenörümüz ne kadar var? Sağ bek çıkarmaya çalışalım. Geçen tek atmıştık. Bu sefer de tek atabilir miyiz? Oo çok iyi, tek attık. Harika oldu. Sağ beke çekeriz arkadaşlar. Tekrardan bir dizilişi güncelleyelim. 4-1-2-4-2-1-3 oldu ama 4 göbek yapalım. Böyle de olur. Griezmann'ın kartı göbekte de oynayabilmekte. Kenara baktığımız zaman kenarda çok yüksek seviyeli isimlerimiz kalmadı. 96'lıklarımız var. Kadro dışında 97 olacak futbolcumuz bulunmuyor. 2 gün için bence çok güzel bir kadro arkadaşlar. Ter Stegen'de sildik. Biraz da futbolcular sildik. Benim beklentimin çok üzerinde bir kolektif güce ulaştık. 3050, bu kadarını da beklemiyordum. Herhalde yani biz bu rekoru kolay kolay bir daha kıramayız. Çünkü böyle Şampiyonlar Ligi paketi de her zaman gelmiyor. Geldiğinde de güzel açılımlar yapamama ihtimalimiz de yüksek. Bu sefer fena açılımlar yapmadı. Zaman zaman çok güzel açılımlar yaptı. Zaman zaman kötü açılımlar yaptı. Bir önceki Player of the Week'ten Ter Stegen değil de Iñaki Williams falan gelseydi arkadaşlar daha da güzel olurdu. Benim hayalim full 5 yıldızlardı ve olabildiğince renkli karttı. Normal kartlarımız yüksek seviyeli. Hatta renkli kartın bile üzerinde normal kartlarımız var. Bu beklentilerimizin çok üzerinde oldu. Siz kolektif gücü kaç bekliyordunuz arkadaşlar? Tahminlerinizi, yorumlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz. İnşallah daha güzel futbolcular sizlere gelir. Sizlere iyi oyunlar diliyorum. Hoşçakalın.